Arkadaşlar tekrar merhaba. Dayanamadım, tekrardan açtım. Yani görüntüyü daha 10 dakika geçmeden. Çünkü güzergah çok güzel. Hem viraj Ankara'ya doğru Gereder'den sonra, hem de çevre düzenlemesi mi diyeyim, doğal güzelliği mi diyeyim, çok güzel. Motorun da buradaki performansı gerçekten çok hoşuma gitti. Ben de bu görüntüleri sizlerle paylaşmak istedim. Şarj bitse de tekrar şarj edeceğim kamerayı durduğum yerde. Bu görüntülerden sizi mahrum etmek istemedim. Gerçekten motorun performansını da görün istiyorum. Uzun yolda çok keyif verdi bana bu sefer. Neden keyif verdi? Ya bayağı bir uzun yol gidiyoruz şu anda. Normal Çanakkale falan gidiyordum ama bu sefer bir 700 kilometre, 750 kilometre yol yapmış olacağız. Motor da gittikçe yola oturuyor gibi hissediyorum. Motor tamamen kendini buldu ve bu keyifli sürüşte havanın da çok güzel olmasının etkisi var. Aşırı beni rahat ettiriyor şu anda hava. Soğuk değil, sıcak değil. Tam istenilen bir hava var. Bu sebeple bu güzel havada bu keyifli dakikaları ben sizinle de paylaşmak istedim. Eğer hani sizin de merak ettikleriniz olursa güzergahla veya motorun uzun yoldaki performansıyla alakalı yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Sorularınızı iletebilirsiniz. Ben size bu vesileyle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü son 3-4 videodur abone sayısı gittikçe artıyor. Bu da gösteriyor ki gerçekten ilginiz var bu çekimlere. Bu gerçekten beni mutlu ediyor. Sağ olun. Yani yorumlardan da belli zaten. Birçok kişi hem soru soruyor hem de videolarını izlemek bize keyif veriyor diyor. Arkadaşlar gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ben daha yeni bir YouTube kanalıyım. Ama hedefim bunu bayağı büyütmek. Burada para kazanmaktan ziyade benim derdim çevre genişletmek ve birçok arkadaşımla da buradan tanışmaya başladım bile. Soru soruyorlar. Motor nasıl? Kameran nasıl? İşte uzun yol sürüşleri nasıl? Uzun yolda giderken yanına aldığın şeyler falan diye böyle cevapladığım şeyler var. Bunlarla ilgili ayrı videolar yapacağım tabii ama ben gerçekten bu ilginize çok teşekkür ederim. Yani şu an dün gelen YouTube'dan gelen bildirim 96.000 izlenme olduğu. Artık 100.000'e geldik arkadaşlar. 100.000 izlenme var. Sizden ricam, izliyorsanız abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınızı da kanala abone ederseniz çok mutlu edersiniz beni. Gerçekten bu güzel görüntüleri, daha da fazlasını sizle buluşturmak için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Görüyorsunuz. Sizden tek isteğim kanalıma abone olmanız ve videoları beğenmeniz. Yorumlar kısmında da dilediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Ya da kendi düşüncenizi de iletebilirsiniz. Ben hepsini açığım. Yardımcı olabileceğim bir konu varsa da oradan sizinle iletişime kalabiliriz. Bunu bilmenizi isterim. Ya sizinle sohbet ederken de çenem düşüyor. Çünkü gerçekten artık son 3-4 videodur alıştım ben sizinle sohbet etmeye. Bu hoşuma da gidiyor. Videolardaki boş muhabbet yerine böyle size işinize yarayacak şeyleri anlatmak veya sizin merak ettiklerinizden bahsetmek hem sizin hem benim açımdan daha bir avantajlı olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden sizin de önerdikleriniz olursa abi şu rotaya git veya kardeşim bu rotaya git, şurası nasıl, burası nasıl, keşfetmeye çalışırım. Tatilim ve imkanlarım müsaade ettiği müddetçe. Zaten bu motoru alma amacımız da buydu. Türkiye'nin birçok yerini keşfetmeye çalışıyoruz. Mesela şu an Ankara ve Konya güzergahındayız. Konya'dan Denizli'ye geçeceğiz. Yaklaşık 20 gün 25 gün sonra yıllık iznim başlıyor. O zaman da bir Ege turu Alanya'da bitirmeyi düşünüyorum, onu da Hatay'da. Hatay'a kadar bütün sahil kesimini dolaşma hedefim var. Zaten şu anda çantayı almaya gidiyoruz. Çantaları yaptırma sebebim de bu. Her şeyim motorumda olsun. Ben gittiğim zaman o güzergahta başka bir eksiğim olsun istemiyorum. İmkanım el verdiği müddetçe motorumla beraber çeşitli keşif videolarına devam edeceğiz. Nasıl görüntüler? Yani bu Ankara yolunu ben bu kadar keyifli olacağını düşünmemiştim gerçekten. Ama gerçekten keyifli, görüyorsunuz. Yani hem
etraftaki çevre anlamında hem de virajlı olması benim çok hoşuma gitti. Yani motorla aşırı keyif aldım. Yani yarım saatten fazladır bu yoldayım. Ve sürekli 100 metre git, 100 metre sonra viraj. Çok güzel. Bizim de istediğimiz motorcular olarak bu zaten genelde. Ama dikkat ettiyseniz benim videolarıma ben genelde düzgün motor kullanma taraftarıyım. Yani trafik kurallarına uyarak, hız sınırlarına uyarak motor kullanmaya çalışıyorum. Size de bu noktada küçük kardeşlerime de örnek olma amacındayım. Çünkü bizler onlara yol gösterirsek onlar da bizim videolarımızı izleyerek bizden gördüklerini yaparlar. Yani gerektiğinde gaza da basıyoruz tabii. Ama dikkat edin, önüm boş, arkam boş, her tarafım boş. O sebeple o zaman hani gaza basıyorum. Trafiği ve kendimi tehlikeye düşürmemeye dikkat ediyorum. Yani size de tavsiyem bu şekilde yapın, daha keyifli. Bakın ben tadını çıkararak gidiyorum şu an doğanın. Bakın şuralara çok güzel. Yani farklı bir il, farklı bir coğrafya. Bütün bu güzellikleri yerinde görmek, rüzgarı hissetmek için ben bu motor almıştım. Araba da var. Arabayla da gidebilirdim ama ben arabayla gelmek istemedim. Benim amacım bu doğayı hissetmek. Rüzgar şu an dediğim gibi hep videolarda bahsediyorum. Son 2-3 videodur. Buranın güzel kokusunu da size aktarabilsem. Gerçekten havası da çok güzel şu an. Yani her şey güzel. Umarım sağ salim gidip geliriz. Çantamızı taktıktan sonra da bir video çekeceğim. O zaman daha ayrıntılı bahsederiz bu konudan. Çok güzel. 3 saatlik yolumuz kaldı. 3 saat sonra Konya'dayız. Az önce bir abimizle karşılaştım. Onda da Honda muhtemelen ya 750 var ya 900, tam dikkat edemedim motoruna. Adam bıraktı motorunu, geldi benim motorun yanına. O da Kastamonu'ya gidiyormuş. Dedi kardeş bu ne? Dedim işte TRK mı bu dedi ya. Ne kadar heybetliymiş bu motor dedi. Tamam mı böyle? Bayağı sohbet ettik orada. Güzel şeyler bunlar. Birçok insanla, motorcuyla dinlenme tesislerinde, benzin istasyonlarında durduğumda tanışıyorum ve sohbet etme imkanı buluyorum. Gerçekten bu işin en zevkli kısmı bu. Yeni insanları tanımak, yeni insanlara sohbet edebilmek. Yani normalde ben çok dinlenirdim yolda ama bugün hava gerçekten İstanbul'dan bu yana çok güzel. Bu sebeple hiç dinlenme ihtiyacı duymadım ben. Gayet hani sadece bir yakıt bittiğinde durdum. Yakıt da bayağı bitmişti artık yani. Lamba yandı, yanacaktı. Evet, şu anda radarı görüyorsunuz. Bize bakıyor. Allah'tan geçmemişiz. 130'muş burası. İnşallah yazmamıştır. 130 geçmedik gerçi de.